Herkese merhabalar dostlar. Bugün hayatta kullandığımız bazı soruların bence çok değeri olduğunu biliyoruz. Biliyor muyuz? Bunun üzerine konuşacağım. Aslında dostlar, genelde soru dediğimiz şey ne haber, nasılsın? Bu bir standart olduğu gibi duruyor. Ee, Ama diğer türlü işte genelde çok sürekli kullanmadığımız cümleler olur ya, kime göre, neye göre ya da sen kimsin, ben kimim gibi bir sürü soru var. Yani bunun gibi birkaç bir şeyler oluyor. Şimdi bu soruları sorarken aslında beyni çok zeki olan bir insan felsefesini kurabiliyorlar. Yani onlar çok zekice felsefeyi kurabiliyorlar. Felsefeci bir adam kalkıp bu soruyu sordu mu, kime göre, neye göre gibi bir soru sordu mu felsefeci olduğunu anlarsın. Gerçi bunu normal insanlar da soruyor, ayrı bir şey de. Şimdi bazen felsefe kurmaya bile gerek kalmıyor. Gerçek hayatın kendisi bir felsefe zaten. Hani sorarsın, sorduğunu, cevabını alırsın. Ve yaşadıklarının cevabı aslında yaşatandadır. Onun gibi bir şey. Bu hayat aslında dostlar bir felsefedir. Siz neyseniz eee sorduğunuz sorular da odur aslında. Hani bazen hani diyoruz ya, siz neyse diyorum ya ben, siz neyseniz karşınızdaki insan da odur. Aynı bu da onun gibi bir şey. Siz karşınızdaki insana nasıl davranırsanız o da size öyle davranır. Siz karşınızdaki insana kötü davranırsanız o da size kötü davranır. Ama iyi davranırsa o da size iyi davranır. Yani bu hayat velhasıl kelam bu şekilde ilerler. Siz ne ola ki böyle düşünüyorsunuz demenize gerek yok. Çünkü hani sen, ben, o, bu şu önemli değil. Bu video genele olacak bir video. Hani bir kişiye veya bir cihete özel bir video değil. Siz felsefeden ne anlıyorsanız odur. Benim anladığım felsefe aslında arkadaşlar çok sorgulayanların işi. Az sorgulayan adam bir bok anlamaz felsefeden. Çok sorgulayan adam her şeyi anlayabilir. Aslında bence felsefede soru neye göre, kime göre gibi bir sorunun olması gerekiyor. Ve vardır da zaten. Hani bu genel şartta ufacık bile benim mesela en büyük ablam dostlar şey okudu. Ne denir? Felsefe öğretmenliği okudu. Felsefesini iyi kurabiliyordur. Hayatta arkadaşlar hayatın da bir felsefesi var, işin de bir felsefesi var. Siz işinizi kuralınıza göre yapmıyorsunuz aslında. Felsefenize göre yapıyorsunuz. Nasıl gördüğünüz bir olay varsa ona göre yapıyorsunuz. Hayat aslında yaşanmışlığı getiriyor. Siz ise bu yaşanmışlığı felsefeye bağlıyorsunuz aslında. Direkt böyle damdan iner gibi bir anda hiçbir şey şeye bağlanmaz zaten. Ne denir? Felsefeye oturmaz, inmez. Şimdi ben bazen diyorum böyle bana vahiy mi inecek falan diyorum. Çünkü bazı şeylerin farkında olmak veya olmamak değil. Farkında olsan da bundan daha geç haberin olabilir. Bu önemli bir şeydir. Dostlar genelde artık hayat şartları bence bütün dünyada çok değişiyor. Bu felsefenin de bir anlamı kalmadı ama şöyle bir şey var. Artık hayat hangi kurala göre değişiyorsa o kurala göre değişiyor. Yani yoksa siz kendinize bir kural koyduğunuzda değişti değil. Ya havacılıkta bile arkadaşlar bu zamana kadar kaç milyon kişi öldü ve o kaç milyon kişi yüzünden bir sürü her şey değişti. Mesela uçaklarda niye sigara içilmiyor? Çünkü uçakta yangın çıkardı diye engellediler. Niye kurallara uyulmayınca ceza yazılıyor dostlar? Şey için adalet sağlansın diye. Milletin ehliyeti neden alınıyor bir suç işlediği zaman? Bu yüzden alınıyor. Yoksa
kimsenin bir şeyi yok ki. Öyle ben polisim, ben askerim, durduk yerde sürücü belgesi ne alayım, bilmem ne yapayım. Yok. O saçma bir şey zaten. Öyle bir şey olsa görevin bir anlamı kalmaz ki. Öyle söyleyeyim. Görevin bir anlamı kalmaz. Bu salakça bir şey olur zaten. Ama şu bir gerçeklik dostlar. Dünya dönüyorsa bazı insanlar sayesinde dönüyor. Mesela bundan belki 100 yıl önce, 200 yıl önceki atalarımız halen daha dünyanın düz olduğuna inanırdı. Çünkü niye? O zaman doğru düzgün bir bilgi yoktu mesela. Şu anda yuvarlak diyoruz. Ya dostlar, geoid diyoruz daha doğrusu. Geoid. Şimdi geoid dememize sebebi ne biliyorsunuz mu? Fotoğraflarda görünüyor. Şöyle, şöyle bir şey. Bir de ortadan da biraz basık şey, tepeden ve alttan biraz geniş, yanlardan biraz sıkışık ya. Oluyor işte geoid. Şimdi dostlar, buna inananlara bir şey diyemezsin. Çünkü bu adamlar buna inandırılmış bir şekilde yaşıyorlar. Ha, doğrusunu söylersin, adam inanırsa inanır. İnanmazsa o ona kalmış bir şeydir. Yoksa dediğim gibi zorla bir şeyi inandırmaya kalkarsan o adam hiç inanmaz. Sen düşüncesini değiştirmemeye çalışacaksın. Mesela dostlar, hayatta her zaman bazı insanların düşüncesini değiştirebilirsiniz. Ama bu şu demek değil, her zaman değiştirebilirsiniz. Bu aslında en büyük hata. Her zaman değiştirilemez bir insanın düşüncesi. Veya bazı insanların düşüncesi. Bunu da birini iğneleme amaçlı söylemiyorum. Gerçekten böyle. Genelde çok bazen mesela bakıyorsunuz haberlerde çıkıyor yeni evliler. Veya işte 3 yıllık yeni evli de demeyeyim. 3-4 yıllık evli. Benim eşim kadın diyor ki benim eşim şey değil. Ee, ne denir? Değişmedi. Ya abi sen değişmesi için mi evleniyorsun? Yoksa genel şartta o adamla mutlu olmak için mi evleniyorsun? Zaten adamın karakteri değişebiliyorsa değişir. Aslında karşılıklı bir karakter değişimi vardır dostlar. Sen değişirsen o da değişir. Sen değişmezsen, hep kötü davranırsan o da sana hep kötü davranır. Bu aslında en büyük sıkıntı. Ha, ama bu biraz da ailelerden kaynaklı oluyor. O da ayrı bir şey. Ama şimdi şu var. Siz neyseniz insanlık da odur aslında bir nevi. Siz iyiyseniz karşınıza iyi insan gelir. Siz kötüyseniz kötü insan gelir. İyi anlaşabildiğiniz insan buluyorsanız bu iyidir, ama kötü ise kötüdür. Yani bunu düzeltmeye kalkarsanız iyice batarsınız. Hani bu geneldir. Hani dediğim gibi kalkıp burada kimseyi zor duruma düşürmüyorum. Hani videolarımın hepsi bir şey katsın diye yaptığım videolar. Yoksa umurumda da değil. Zaten dediğim gibi dostlar, hani belli bir dönemden sonra artık insanlar değişmeye başlıyor. Ben şu andan itibaren değiştiğimi hissediyorum. Yaptığım her şey düşündüğümle eşdeğer değil bence. Çünkü dostlar, böyle olsaydı, yaptığımız her şey düşündüğümüz her şeyle bir olsaydı, bence yaşamın da bir anlamı olmazdı. Çünkü yaptığımızda söylediklerimiz bir olması imkansız bir şey. Çünkü bir gün bir günü tutmuyor zaten. Artı bir de hadi tuttu diyelim, ne kadar tutabilir? %5 kayma ihtimali var, %15'e de kayma ihtimali var. Bu hayat bu şekildedir dostlar. Kime ne yaparsanız odur. Kendinize ne yaparsanız odur. Ben mesela kalkıp yabancı dil öğreniyorsam bu bana katkıdır. Çünkü niye? Yabancı dil öğrenip belki bir tane Alman bir arkadaşım olur, onunla konuşurum. Ya da Fransız bir arkadaşım olur, onunla konuşurum. Hayatta bunun olmama ihtimali yoktur zaten arkadaşlar. Hani bazen şu cümleleri çok duyuyoruz. Görmeyeceğim, niye tanışayım? Görmeyeceğim deme abi. Hiç görmeyeceğim diyemezsin. Bir gün şansına bir yerde görürsün. Tanırsın o adamı. Tanış ki daha sonradan gördüğünde şaşırma. Bu kim deme.
O Emir dediğinde veya o Ahmet Mehmet dediğinde bir şey demesin. Şaşırma. Ben buna da ayrı sinir oluyorum. Hiç görmeyeceğim diye bir şey yok. Öyle bir anda hop Allah dedi ki ben sana hiç göstermeyeceğim. Yok. Hani Allah o şansı tanıyorsa sen kullanmıyorsan saçma bir şey. Ha, ama kullanmak istemiyorsan o da sana kalmış bir şey. Karışmıyorum. Çünkü dostlar genel şartta hayat ne bizim istediğimiz gibi olur ne de sizin istediğiniz gibi olur. Bu hayat her zaman bir şeye bağlı gelişiyorsa bu da bize bağlı olduğunun bir gerçekliğidir. Bazı insanlar mesela hayata iyi bakamayabilirler ama sen iyi bakacaksın. O insanların yerine mutlu olmayı öğreneceksin. Onlar mutlu değilse. Ya da o insanlar üzülemiyorsa o insanların yerine de üzülmeyi öğreneceksin. Ha, yoksa ne anlamı kaldı bu hayatın? Bazı duyguları öğrenmek bile zor arkadaşlar ve o duyguları öğrendiğiniz zaman bir sıkıntınız kalmıyor. Şu dünyada dostlar şu dünyada çok az zamanımız var. Hani diyoruz 60-70 yıl ama her gün çok hızlı geçiyorsa yat kalkla veya ye içle veya işe git gelle. Düşünün. Bu hayat kısa. Hayat sonuçta kısaysa sen de iyi yaşamayı öğreneceksin. İyi yaşamayı öğrenmiyorsan bittin. İyi davranmayı öğrenmiyorsan bittin. Bu gerçekliktir. Yoksa sen kimsin, nesin ki? Ne yapacaksın? Neyse dostlar görüşmek üzere. Bay bay. Like deyip yorumlamayı unutmayınız.